Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel pıtırcıklı motifin yapılışını paylaşacağım. Yapımı oldukça basit. Bir anda kaç tane yaptığınızı bile inanın bilemezsiniz. Öyle kolay bir motif. Ben yaparken koton ip tercih ettim. İp numaralarım maalesef yok. Sadece beyazınki Alize'nin beyaz standart bir ipi. Diğer iki rengim ihraç fazlası bir ürün. 3 milimlikte bir tığ kullandım. Ben bununla kırlent kalıfı yapacağım. Bir sonraki videomda birleştirme aşamasını göstereceğim. Siz isterseniz bundan battaniyeler, TV battaniyeleri, koltuk şalları vesaire istediğiniz her şeyde kullanabileceğiniz bir motif. Çantalarınıza da çok şık duracaktır. Malzemeleriniz hazırsa hemen yapımına başlayalım. Yapmaya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hazırsanız hemen yapılışına başlayalım. Kullandığım malzemeler şöyle, markası yok, ihraç fazlası bir ürün olduğu için yine ama pamuk koton bir ip. Bu da Alize'nin, yanılmıyorsam yine beyaz koton bir ipi. 3 milimlikte şöyle göstereyim bir tığım var. Hemen pembeyle göbeğimizin yapılışına başlayalım. Şimdi ilk etapta sihirli halkamız ile başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir tur döndürdükten sonra şuradan giriyorum. Buradaki ilmeğimi içerisinden geçiyorum. Bir adet zincirimi çekiyorum. Şimdi buraya 8 adet sıkı iğne yapacağım. 2, şöyle göstereyim daha net olsun. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şunu hafif şöyle sıkılaştırdıktan sonra ilk çekmiş olduğum, bakın şurada bir zincirim vardı. Hemen onun tepesine basıp batarak kaydırma işlemimi yapacağım. Şöyle kaydırma işlemi derken içerisinden ilmeğimi geçirdim. Şu ilmeğimi şu ilmeğimin içerisinden şu şekilde geçiriyorum. Şimdi şunu sıkılaştırıyorum. Şimdi 3 adet zincir, 1 2 3, başımı doladım. Hemen bakın dibindeki ilk ilmeğimin tepesine batıyorum. Şöyle hafif bol bırakıyorum. Burada ikili trabzan yapacağım. Aynı noktaya bir tane daha yapacağım. 3 oldu. Aynı noktaya bir tane daha yapacağım. 4. Aynı noktaya bir tane daha yapacağım. 5. Evet. Şu ilk 3 adet çektiğimiz zinciri birden sayıyoruz. Onun dışında aynı noktaya 4 adet ikili trabzan yaptığımızda 1 artı 4'ten otomatikman, yani şöyle söyleyeyim, 5 adet ikili trabzan yapmış oluyoruz. Şurayı göstermedim, hemen tekrar göstereyim. Bakın bu kapatışı da hemen, pardon, konuşacağım diye son evreyi, aşamayı daha doğrusu göstermemiş oldum. Hemen tekrar yapıyorum. Evet, 5.'yi yaptım. İlmeğimi bıraktıktan sonra çekmiş olduğum 3 adet zincirimin tepesine batıyorum. Buradan bu ilmeğimi kaydırma yöntemiyle içerisinden geçirdim. Şimdi 1 2 3 adet zincir. Fıstıklarımın arasında her zaman 3 adet zincirim var. Başımı doladım. Hemen bakın yan ilmeğime batıyorum. Buraya hafif bol bırakıyorum her zamanki gibi. Bu ilmeğin içerisine aynı nokta, yani 5 adet ikili trabzan yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. 4 ve 5. 5 adeti yaptıktan sonra ilmeğimi bırakıyorum. İlk yaptığım trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden geçirip kaydırmamı yapıp kapatıyorum. 3 adet zincir, başımı doladım. Hemen yandaki ilmeğe batıyorum. Yine aynı noktaya 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Dört ve 5. İlmeğimi bıraktım. İlk yaptığım trabzanımın tepesine giriş yaptım. İlmeğimi içerisinden kaydırma yöntemiyle çekip 3 adet zincirimi çekiyorum ve hemen yandaki ilmeğe yine 5 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi totalde bunlara fıstık diyelim.
Totalde 8 adet bu aşamada fıstık yapacağız. Aynı gösterdiğim şekilde 8 adet olana kadar yapalım. Bitiş noktasında bir üst sıraya geçmek için ne yapmanız gerekiyor onu göstereceğim size. Evet, ben son fıstığımı yaptım. Normalde fıstıklar arasında 3 adet zincirimiz vardı. Son fıstık kapatışında sadece 2 adet zincirimizi çekiyoruz. Hemen şurada ilk yapmış olduğumuz fıstığımızın arka noktasına bakın, şöyle batıp ilmeğimi çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçerken bakın, hemen şu önünde, tığımın önünde bir adet fıstık var gördüğünüz gibi. Hemen onun ara noktasına şöyle batıyorum, bir adet ilmek çıkarıyorum ve kaydırma yaparak ilmek iki fıstık arasına geçmiş oluyorum. Şimdi burada 3 zincirim var. Başımı doladım. Bu ilmek içerisine derken yani şöyle şu boşluğa 4 adet daha ikili trabzan yapacağım. Şu an 4.'yü yapıyorum. Yine çekmiş olduğum 3 adet zinciri bir adet ikili trabzandan sayacağım. Bittikten sonra 3 zincirimin tepesinin noktasına battım. İlmeğimi içerisinden kaydırdım. 1, 2, 3 zincir. Başımı doluyorum. Aynı noktaya bakın. Hemen şöyle göstereyim. Aynı boşluğa 5 adet daha ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Hemen ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepesine battım. İlmeğimi içerisinden geçirip kaydırma yöntemiyle ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3. Bu sırada da yine her fıstık arasında 3 adet zincirimiz olacak. Başımı doladım. Burada artık 2 adet fıstığımı yaptım. Bu boşlukla işim bitti. Hemen bir sonraki boşluğa geliyorum. Yine 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Hemen ilk yaptığım trabzan tepesine batıp ilmeğimi alıyorum ve kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. 1, 2, 3. Yine aynı boşluğa 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen ilk trabzan tepe noktama içerisinden geçirdim. 1, 2, 3. Görmüş olduğunuz gibi burada her fıstık arasına, şu boşluklara, her fıstık arasına 2 adet şu şekilde fıstık yapacağız. Yine fıstıklarımızın arasında 3 adet zincirimiz olacak. Şu sırada fıstık sayımız 8'di. Bu sırada 16'ya çıkacak. Şimdi bunu 16'ya tamamlayalım. Bitiş noktasında tekrar görüşelim. Evet, ben son fıstığımı da yaptım. Son fıstığı kapatırken ne yapıyorduk? 3 zincirimizi 2'ye düşürüyorduk. Şu an 2 adet zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığımın bakın şuraya tepe noktasına yandan battım. İlmeğimi çıkarıp kaydırma işlemimi yapıyorum. Bir zincir çekip artık ipimi keseceğim. Kopartmış oldum ben. Hemen şöyle düzeltelim. Evet. Gördüğünüz gibi göbek kısmımız bitmiş oldu. Şimdi beyaz ipimizi etrafındaki çerçeveye geçeceğiz. Şimdi hemen beyaz ipimizi alıyoruz. Şöyle herhangi bir boşluktan girişimizi yapıyoruz. Beyaz ipimizi içerisinden geçirip bir tur şöyle etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Bir tur daha döndüreceğim. Daha sağlam olsun diye. İkinci ve üçüncü zincirimi çektim. Şimdi başımı doluyorum. Dediğim gibi bu çekmiş olduğumuz 3 zincirler birer trabzandan sayılıyordu. Şu an ben birinci trabzanımı yapmış oldum. Şimdi ikinci trabzanımı yapacağım. İkili olarak. Yani ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptım. Şöyle ipimi de alttan yürütüyorum. Şimdi üçüncü trabzanımızı yapmış olduk. Başımı doluyorum. Hemen yandaki boşluğa. Buraya yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Görmüş olduğunuz gibi şunu aşağıya bırakalım. Başımı doladım. Hemen yan tarafa geldim. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Yan boşluğa geldim. 1 2 ve 3. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şimdi köşe çalışması yapacağız. Başımızı doladık. Boşluğa batıyoruz.
3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Köşe çalışması yapacağım için arada 2 zincirim olacak. Başımı doladım. Aynı boşluğa tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Evet, köşemizi bakın şu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi başımı doladım. Yan boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Tekrar yan boşluğa geçiyorum. 1 2 pardon. Allah Allah. 2 ve 3. Görüntü bu şekilde. Şimdi köşe noktamızdan önceki son ara trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. 2 köşe çalışması arasında 1 2 3 adet ara trabzan çalışması olacak. Bilginiz olsun. Şimdi başımı doluyorum. Tekrar köşe çalışması yapacağım. Yine 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. 2 ara zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 tane köşe noktam var artık. Köşe noktalarımın arasında 1 2 3 adet ara trabzan çalışması var. Şimdi köşe noktamı yaptıktan sonra şunları alttan gizleyelim. 3 adet yine ara trabzan çalışması yapacağım. Şu an birinciyi yapıyorum. Hemen diğer araya geçtim. İkinci trabzan grubumu yapıyorum. Hemen diğer araya geçerek son trabzan grubumu yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar köşe çalışması, 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 ara zincirim, başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 3 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe noktamı bitirmiş oldum. Ara noktama başlıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Diğer ara boşluğuma geldim. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Diğer ara boşluğuma geldim. 1 2 ve 3. Şimdi şurayı göstereceğim size. Normalde iki köşe arasında 1 2 3 adet ne demiştik? Trabzan grubumuz var. Burada 1 2 3 4 tane trabzan grubumuz var. Böyle olmasının sebebi başlarken aslında ilk trabzan grubumuzda şu köşe çalışmasının yarım ayağını yapıyoruz. Şimdi biz bu köşe çalışmasının diğer yarım ayağını yaparak tamamlayacağız ve motifimizi bitireceğiz. Şimdi başımızı doladıktan sonra bakın ilk köşe çalışmamız şurası, yarısı burada. Yarısını şimdi yapacağız. Oraya batıyorum. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bir adet zincirimi çekiyorum. Kapanışa geçiyorum. Başımı doladım. Başlarken çekmiş olduğum 3 adet zincirimin tepesine batıyorum. Şu anda 3 ilmeğim var. Üçünü birden alıyorum. Bir zincir çektim ve motifim artık bitmiş oldu. Hemen şöyle ipimi de keseyim. Evet, motifimiz bu kadardı. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Motifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkesin eline emeğine sağlık, sağlıklı günler dilerim.